Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü haftanın oyuncuları gelecek. Peki kimler gelebilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu hafta birkaç tane futbolcu yüksek seviyeli olurken düşük seviyeli birçok futbolcu da bu haftaki Player of the Week'te olabilir. Yani şu anki Player of the Week'ten daha kötü bir Player of the Week'te karşı karşıya kalabiliriz ki Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i de var. Bu hafta en azından birkaç farklı paket bulunmakta. Fakat önümüzdeki perşembe sadece normal lig maçlarından bir tane Player of the Week paketi gelecek. Tabi bu hafta Şampiyonlar Ligi maçları da oynanacağı için haftaya tekrardan Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i gelecektir. Player of the Week tahminlerine geçmeden önce dün Konami'den bir mesaj gelmişti. Messi gol kampanyası var. Oyunda Messi ile atılan gollerin hepsi, herkesin attığı Messi ile gollere bakılıyor ve 800 milyon gole kadar aslında hediyeler dağıtılacak. Kademe kademe şu an 50 milyon gole ulaşılmış ve 50 milyon golün hediyesi 50.000 GP. Sırada 100 milyon gol var. Antrenör hediyesi. 200 milyon olduğunda 50 futbol parası. Bunun hediyelerini de Kasım ayının sonlarında Konami vermeye başlayacakmış. 11 Ocak tarihine kadar da süremiz var arkadaşlar. Messi ile herkesin attığı gollerin toplamına bakılıyor. Hangi kademelere geldiysek onların hediyeleri ilerleyen dönemlerde verilecek. Ha diyelim ki Messi ile hiç gol atmadık, yine hediye veriliyor. Ha ne kadar çok gol olursa maç falan önemli değil. Rakibin gücü falan önemli değil. Rakip amatörde de olsa rakibin gücünü hatta bilerek en kolay alıp bayağı bir Messi ile gol falan da kasabiliriz. Ben bazı hesaplarımda onu da yaptım. Görevlerden futbol parası almak için 18 gol atmak gerekiyordu. Messi'yi santrafora yerleştiriyorum. Pası onunla gol atıyorum. Hem görevleri yapıyorum hem Messi'ye de gol kastırmış oluyorum. Yani böyle şeyler de yapabiliriz. Ne yazık ki hediyeler çok fazla değil. Player of the Week paketinde peki kimler olabilir? Öncelikle Bayern Münih maçıyla başlayalım istedim. Geçen hafta dünyanın golünü atmışlardı. Bu sefer rakip güçlü. Dortmund'a da 4 tane attılar. Hem de deplasmanda. Harry Kane şu an çok formda arkadaşlar. İyi de başladı, iyi de devam ediyor. 3 golü var. Geçen hafta da gelmeyi hak etmişti. Bu hafta da gelmeyi hak ediyor. Ha Konami belki getirmeyebilir. Çok fazla Harry Kane'i belki getirmek istemeyebilir. İkinci tercihte Upamecano. Stoper futbolcusu. Şimdi Delit de sakatlanmıştı. Upamecano belki Galatasaray karşılaşmasında da büyük ihtimalle Upamecano oynayacaktır. Kornerden bulduğu bir gol var. Bu iki isimden birisi gelecektir. Manchester City'den bir isim gelmeli. İlk ve tek adayımız aslında Doku. Bu maçta patlama gerçekleştirdi. İlk 11'in değişilmesi olur mu? Tabii kolay değil. Rakipleri var oynadığı bölgede. Ama bu maçta yerini sanki sağlamlaştırdı. Guardiola'nın da sistemine bayağı hızlı adapte oldu. Özellikle de şimdi onun kendine az farklı tarzı vardı. Acaba Guardiola'nın sistemine ayak uydurabilir mi? Öyle kolay alışabilir mi? Soru işaretleri vardı ama geldiği günden beri bayağı iyi iş çıkardı. 1 gol 4 asist. Peki seviyesi ne olacak? Geçtiğimiz maç biletinde vardı. 97 seviyeye kadar da çıkıyordu. Gayet de güzel bir futbolcu arkadaşlar. Hızlı, çabuk, çalımları da var. O konuda futbolcuları seviyorsak çok zevk veren bir futbolcu. Manchester United'a golü getiren isim Bruno Fernandes'ti. Belki Konami getirebilir. United Konami'nin önemli anlaşması olan kulüplerinden bir tanesi. Nottingham Forest'ta 2 tane adayımız var. Ya sağ bek ya sol beki. Bunlardan biri gelebilir. İlk adayımız sağ bek futbolcusu. Oyuna 1 gol kaydetti. Ha sağ beki seçmezse Konami diğer aday sol bek futbolcusu. Yani bu maçtan bu takımdan sadece bek seçecekler gibi gözüküyor. Sol beki de 2 asist yaptı. Monza İtalya Ligi'ne geçtiğimizde 3-1'lik galibiyet aldı. Burada santraforları adaylardan biri ama bu hafta çok fazla forvet adayı var. 2 gol kaydetti. Napoli'de sol bek futbolcusu aslında maça damga vurdu. Bu sol bek futbolcumuz şu anki pakette, Epic pakette yer alıyor arkadaşlar. Belki ondan dolayı Konami tercih etmeyebilir. Raspadori de adaylardan bir tanesi. Girona 4-2'lik galibiyet aldı. Bu maçtan bir isim gelebilir. Şimdi ilk adayımız santrafor futbolcusu Dobki 1 gol 2 asist yaptı. 3 gole doğrudan katkı sağladı. Diğer adayımız ise göbek futbolcusu. Daha önce renkli kartı bir Epic pakette de yer almıştı. Garcia 1 asisti var. İspanya Ligi'nde Real Betis'in 2-0'lık galibiyetinde burada kanat futbolcusu sağ kanat kartıyla daha önce geldi ama Perez bu maçta sol kanatta oynadı ve 1 gol attı. İyi de istatistikleri var. Adaylardan bir tanesi. Barcelona'nın 1-0'lık galibiyetinde 2 aday var. Ya stoper futbolcusu Araujo gol attı. 90+2'de Barcelona'ya galibiyeti getirdi. Gelme ihtimali çok yüksek. Araujo'yu seçmezse ikinci aday Ter Stegen. Onun da önemli kurtarışları var. Ama Araujo sanki stoper futbolcusu
Araujo tercih edilecek gibi görünüyor. Fransa Ligi'ne geçtiğimizde Nice'in 2-0'lık galibiyetinde Boga bir gol attı, kanat futbolcusu. İyi de istatistikleri var ama kanat adayları bu hafta biraz fazla. Daha bizim ligimize de geleceğiz. Paris Saint-Germain 3-0'lık galibiyet aldı. Sağ kanat futbolcusu, yani ofansif orta saha, sağ kanat gibi de oynadı. Konemi bakalım getirirse Dembele'yi hangi pozisyonlarda oynayan şekilde getirecek. Dembele bu maçta bir asist yaptı ama neredeyse atılan her golde de kendisinin payı vardı. Atakların ya başında ya sonunda muhakkak Dembele'yi bu maçta bir yerlerde gördük. Paris Saint-Germain'de oynadı, belki en iyi maçlarından birisini oynadı. Hakimi'nin de 2 tane asisti var. Bu iki futbolcudan birini tercih edebilir. Koreli futbolcu da Lee Kang-in de formunu tuttu. Son haftalarda gol atıyor, asistler yapıyor. Yani bu futbolcu da ilerleyen dönemlerde kesin bir Player of the Week'e gelecektir. Monaco 2-0'lık galibiyet aldı. Golevin bu maçta iyiydi. Bir gol bir asist yaptı. Aslında Golevin bu sezon birçok maçta iyi performans sergiliyor. Zakaria keşke gelse arkadaşlar. Zakaria'nın savunması çok sağlam. Bir önceki maç biletinde vardı. Belki de çoğumuz o maç biletinin kilidini açmamış da olabiliriz. Player of the Week'ten çıkarma şansımız olurdu. Bir gol attı. Oyunun güzel defansif orta sahalarından bir tanesi. Braga 6-1'lik galibiyet aldı. Santraforları Banza'nın 3 golü var. Bir tanesi penaltı ama 6-1'lik maçtan da Konemi bir ismi tercih edebilir. PSV de deplasmanda 6-0'lık galibiyet aldı. Burada Til var, ofansif orta saha futbolcusu. Bir gol bir asist yaptı. Gole de 2 tane O yapmışız. Bunu bilerek değildi arkadaşlar. Dalgınlığıma gelmiş ama güzel de olmuş. Gol, hatta 3 tane O falan daha da yakışabilirdi. Eğer Til'i tercih etmezlerse stoper futbolcusu, çok da yüksek seviyeli değil. Yani seviyeler de çok yukarı olmayacak ki, 93 yani 92-93 olur herhalde. Bizim ligimizden Konemi eğer oyuncu seçerse, şimdi her zaman oyuncu seçmiyor ama olur da seçerse kimi tercih edebilir? Keşke birden fazla oyuncu tercih etseler. Fenerbahçe Trabzonspor büyük maç. Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Burada defansif orta saha futbolcusu Berat Özdemir oynadığı pozisyondan dolayı Konemi sever. Böyle savunması güçlü isimlerin gol atmasını. Berat adaylardan bir tanesi. Antalyaspor Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Burada kanat futbolcusu Jeskel 2 gol 1 asist yaptı. 3 gole doğrudan katkı sağladı ve Galatasaray maçına geçtiğimiz zaman Zaha 2 gol attı ve Zaha dünya çapında tanınan bir futbolcu. Konemi belki bundan dolayı da tercih edebilir. Şöyle düşünebilir. Zaha'yı getirirsek paket açılımı yapan çok insan olabilir diye, tanıyan da çok insan var. Bunu da düşünerekten belki Zaha'yı da tercih edebilirler. Bu maçların dışında diğer isimlere de baktığımızda gelirse çok yüksek seviyeli olmayacaklar ama stoper futbolcuları var. Brentford takımında Collins'in bir golü var. Deportivo Alaves 1-0 Almeyra'yı yendi. Maçın tek golünü stoper futbolcusu Sedlar attı. Las Palmas'ın 2-1'lik galibiyetinde Rodriguez'in bir golü var. Ajax galip geldi. Ligin sonuncusuydu. Herhalde bu galibiyetle sonunculuktan çıkmış olabilir. Bakmadım puan durumuna ama sonunda Ajax şöyle farklı bir galibiyet aldı. Galibiyet aldı. Yani farklıyı geçtim, bir galibiyet aldı. Ve Berghuis kanat futbolcusu 2 asist yaptı. Bu hafta adaylar bunlar arkadaşlar. Birkaç tane evet güzel isim var ama diğer isimler ne yazık ki seviyesi düşük. Tabii Konemi'nin elinde birazcık seviyeleri yükseltirse güzel olur. Bugün yarın Şampiyonlar Ligi maçları da oynanacak. Bu maçlardan da haftaya, bu perşembe değil ama haftaya perşembe Konemi Player of the Week paketi getirecektir. Haftaya daha güzel Player of the Week paketleri karşımızda olabilir arkadaşlar. Tüm futbolcularla alakalı sizler de tahminlerinizi hatta paylaşabilirsiniz. Şu futbolcu da gelebilir ya da buradakilere katıldığınız ya da katılmadığınız yerler varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.